Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sevdiğim bir ülke Yemen. ...80'li yıllardan itibaren gitmeye başladım. Gittiğimde ülke bölünmüştü. Ben sadece Kuzey Yemen'i, Sana'nın başta olduğu o bölgeyi tanımıştım ama muhteşem bir ülke. Çünkü insanlık tarihinin en eski medeniyet izlerini barındıran bir ülkeden bahsediyorum. Yemen. Düşünebiliyor musunuz? Saba Melikesi Belkıs zamanında, birkaç bin yıl önceden bahsediyorum, barajlar yapılıyor, sulu tarım yapılıyor. Üstelik mimari doğa gözlemlenerek bugün bile halen izleri olan bir mimariden bahsediyorum. İnsanoğlunun kendisine bahşedilen o çöl ortasında bulabildiği toprakla samanı karıştırıp o bölgedeki mineraller arasında ısı yalıtımını sağlayıp gerçekten doğayı gözleyerek yaptığı ve yüzlerce yıl ayakta kalan mimarilerden bahsediyorum. Böyle bir uygarlık. Üstelik bu uygarlığın önemli izleri var insanlık tarihinde. Denizciliği gerçekten Vikinglerden önceye de dayandıran, okyanusa dayanıklı tekneleri Arap Yarımadası'ndan, yani bugünkü Yemen'den başlayıp gerek Afrika'ya gerek Uzak Doğu'ya kadar götürecek bir denizciliğe sahip bir ülke. Yani bugün aranızda Singapur'a, Malezya'ya gidenler varsa Hadramut kökenli Yemenlilerin izleriyle karşılaşabilirler. Papua'ya kadar izleri devam ediyor. Yani İslam öncesi Yemenli denizciler, Simbatlar, ardından İslam sonrası İslam'ın Asya'da yayılmasının en büyük nedeni. Üstelik öylesine bir bölgeden bahsediyorum ki Cebir'in dünyada matematikte ilk kullanıldığı eğitim merkezlerinin olduğu bir ülke burası. Yani Yemen'e çok açık söylüyorum, gitmediğim zaman üzülüyordum. ...1990'da Güney ile Kuzey'in barışmasına tanık oldum. Sovyetler Birliği yandaşı olan Güney Yemen'le Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen'in artık savaşı bırakıp barışla bir tek ülke haline geldiği günlerde oradaydım. Muhteşemdi benim için. Ama tabii ki beni üzen şeyleri de vardı Yemen'in. Çünkü geçmişte Osmanlı döneminde bile kahvenin geldiği ülke ne yazık ki Afrika'dan getirilmiş ama çok hızlı yayılmış bir aşırı uyarıcı otun etkisiyle adeta paralize olmuş, felç olmuş durumdaydı belli saatlerde. Düşünebiliyor musunuz? Pazardan aldığınız, üstelik bayağı değer ve biçilen bir ottan bahsediyorum. Gat. Suudi Arabistan'da bulunduran idam cezasına çarpılıyor ama en çok ticaretini yapan ülke de Suudi Arabistan bu işin. Bütün bunlar o Yemen halkını belirli saatlerde her şeyin dışına çıkıp hayal kurmaya zorlayan bir özelliğe sahip bırakmıştı. Gat ülkesiydi. Hatta savaş zamanında hatırlıyorum. Yani Güney ile Kuzey savaştığında o topçu bombardımanlarının, tank bombardımanlarının olduğu dönemde Gat molası verilirmiş. Yani savaşçılar, askerler Gatlarını çiğnesinler diye ateşkes ilan edilirmiş. O Gat ne zaman geldi Yemen'e? Onu sorgulamak lazım ama yayılma hızı çok fazla. Geçmişte tarım ülkesinde değerli kahve ve değişik türde tarım ürünleri ekilirken birdenbire bütün araziler Gat'a açıldı ve Gat Yemenli'nin olmazsa olmazı oldu. Bir de yönetim. Evet, bir dönemler ulusal kahramandı, çok başarılıydı, tek adam oldu. Öylesine ki benim en son gittiğim 2010'larda kendi adına dünyanın en pahalı, en görkemli camilerinden birini inşa etti. 6 minareli, altın varaklı ama ülkede açlık, yokluk, kıtlık her şey vardı. Evet, Ali Abdullah Salih'ten bahsediyorum. 2014'te öldürüldü. Onun yönetimi sırasında Arap Baharı'nın etkisiyle ülkede kıpırdanmalar başladı. Suudi Arabistan sınırına yakın bazı bölgelerde Suudların özellikle biraz desteklemesiyle bazı kabileler o bölgelerde yaşayan Şii kökenli Husilere karşı ayaklanmaya başladılar. Ardından İran devreye girdi. Zaten siz savaşmaya hazırsanız dışarıdan destek her zaman bulunur. Suudi Arabistan belirleyici güçtü ama arkasında Batı'nın bütün orduları vardı. Ve Yemen bugün içinden çıkılmaz bir durumda. Gelen haberler var. 10 binlerce insan hayatını kaybetti bu savaşta. Halen devam ediyor. Ama yüz binlercesi açlıkla boğuşuyor. Korkunç bir kriz yaşanıyor ülkede.
Bir taraftan savaş, diğer tarafta açlık ve yoksulluk. 30 milyona yaklaşan bir nüfusu var. Tam belirlenemiyor bu dönemde. Kayıtlar belli değil. Ama doğurganlığı çok fazla olan ülkelerden biriydi. Yoksulluğun nedenlerinin de biri de bu. Yani kadının sadece bir doğurma aracı olarak kullanıldığı, hayattan koparıldığı bir yaşam vardı Yemen'de. O sevdiğim ülkede ne yazık ki bunlar vardı, gerçekleriydi. Ama savaş çıktığından beri 9 milyon insan tamamen açlıkla boğuşuyor. Yüz binlerce çocuğun açlıktan ve yaygın hastalıklardan öldüğünü biliyoruz. Çünkü bölgeye girişler çok sınırlı. Suudi Arabistan bir taraftan abluka altına almış vaziyette. Diğer taraftan ülkenin bir bölgesinde zaten ulaşım imkanı yok. Komşu ülkeler sessiz. Suudların almış oldukları kararlar doğrultusunda. Valla kendi ülkem bile uzun bir dönem sessiz kaldı Yemen Savaşı'na. Nedeni belli. Yemen'e ilişkin bütün bu savaşın planlaması Arap Baharı'nda yapıldı. Evet, şu anda bilmiyorum ne oldu bittiğini. O gördüğüm görkemli kentler, 600-700 yıllık binalar ayakta mı değil mi bilmiyorum ama size şimdi bir tarihi Yemen, sevdiğim Yemen'e ilişkin bir yolculuğa çıkarıyorum. Önce başkent Sana. Muhteşem bir kent. Osmanlı'nın izlerini çok taze tutan bir kent. Öylesine ki ben gittiğim zaman Sana çarşısında günler geçirdim. İnanır mısınız? Otantik bir çarşı. Bir tarafı dünyanın o klasik oryantal pazar diye tanımladığı Batılıların doğunun bütün renklerini, tatlarını, kokularını barındıran bir pazar. Diğer tarafta da bize ait izler. Hatta geçtiğimiz günlerde bir müzeye bağışladığım bir Osmanlı tüfeği bulmuştum Yemen'de. Bu arada tabii tüfek derken ne yazık ki Yemen silaha biraz alıştırılmış bir toplum yapısına sahip. Çocuklar ergenliğe geldiğinde onlara cembiye adını verdikleri bir hançer veriliyor. Yani sünneti tamamlanmış bir çocuk bir hançer sahibi oluyor. Hançer keskin ama tabii ki bir gösteriş aracı, aynı zamanda bir itibar aracı. İtibarda da tasarruf olmaz diyorlar. Bu nedenle cembiye fiyatı klasik 50-60 dolardan başlıyor ama yüz binlerce dolara ulaşan türlerini bulmuştum. Altın kakmalı, sedef kakmalı, gergedan boynuzundan yapılanı değerli taşlarla. Cembiyenin bir özelliği var. Dedik ya, çocuk yaşta sünnet olduktan sonra cembiyeyi takıyorsunuz. O cembiye kınından bir çıktı mı kimse sizi hasmınızdan ayıramıyor. Bir şekilde o cembiyeyi kullanmanız lazım. Yani kana bulanması lazım. Çok eski bir gelenek, eski bir töre. Olmaz olsaydı diyorum bu töreler. Çünkü cembiye dediğim gibi bir itibar silahı. Olmazsa olmazı Yemenli erkeğin ama o yapmış oldukları danslarda da görüyoruz cembiyeyi. Önce cembiye ile başlıyorlar, sonra tüfeklerle. Silaha alışkın bir toplum. Zaten Osmanlı döneminde İngilizlerin bölge halkının kışkırtmasıyla Osmanlı'ya karşı en çok direnç gösteren toplumlardan biri Yemenli. Bizde bir türkü var, çok söylenen bir türkü, adı Yemen'dir. Giden dönmüyor diye. Evet, onlarca insanımızın o bölgede hayatını kaybettiğini biliyoruz ama bir o kadar da Türk kökenli insanla tanıştığımı söyleyebilirim size Yemen'de. O pazar beni bütün bu değerlerle buluşturuyor. Öylesine ki inanılmaz güzel takılar kadınlar için, olağanüstü güzel giysiler herkes için, artı dünyada var olan bütün baharatları, tropikal bölgelerden vaha dediğimiz o güzel çöl oluşumlarında var olan bitkilere varıncaya kadar her şeyi o pazarlarda bulma imkanımız vardı. Yemen çarşısındaki pazarlarda. Üstelik pazarın etrafını çevreleyen bir sur, Bab-ı Yemen dedikleri bir kapı ve onu çevreleyen inanılmaz temeli taşlarla örülmüş evler. UNESCO'nun Dünya Miras listesine girmişti 1984'te Yemen bu özelliğiyle, başkent Sana'sıyla. Ve pencereleri vitraylı. O vitrayların nasıl yapıldığını öğrendim yıllarca. Yani İtalyanlar çok böbürlenirler bizim vitraylarımız ama Yemen'de çok basit bir alçıcı pencerenin motifini yapar. İçine rengarenk kırık camları koyar.
bir vitray yapar. Ya bu kadar gösterişli, bu kadar albenisi olan bir kent dünyada yoktu. Umarım duruyordur ama onca insan hayatını kaybederken Yemen'de, Sana'da ne olup bittiğini henüz bilemiyorum. O güzel kentin içinde bahçeleri görebiliyorsunuz. Bir de gariptir. Hem devenin çevirdiği bir taşla öğüten bir değirmenden bahsedebilirim. Hem de o dar sokaklarda tıpkı bizim Mardin'de olduğu gibi pazar yükünü taşıyan, esnafa destek olan eşeklerden. Eşek pazarı bile vardı. Hatırlıyorum. Bütün bunların dışında tabii ki Sana'nın dışına çıktığımızda Yemen bir başka Yemen. Dünyada tarımın en eski izlerini barındıran çölün ortasında bir vaha. Üstelik ismi tarım. Dünyanın en eski balçıktan yapılmış camii. Orada düşünebiliyor musunuz? Muhtara Camii. O bölgelerde. Bütün bunlar Hadramut bölgesi. Ve Hadramut Vadisi. Ama o Hadramut Vadisi'nin şu anda akıbetini bilmediğim Gökdelenler kenti. Şibam. Düşünebiliyor musunuz? 5 katla 7 kat arası. Hatta abartırlar. Zemini saydığınız zaman 10 kata kadar ulaşır diye. Tamamen çamurdan yapılan binalar. Bunlar 4 yılda bir tıpkı bizim Siirt'teki eski binalarda olduğu gibi casla yani alçı taşının kireç gibi sulandırılmış haliyle sıvanır. Rüzgara, yağmura karşı artı ses ve ısıya karşı izolasyon yani yalıtım aracı olarak kullanılır. Bütün bu binaları gördüğünüz zaman bölge malum çöl bölgesi. Çölün o keskin, kesici rüzgarları, tropikal bölgelerden gelen zaman zaman sele yol açan yağmurları. Çünkü çölde yağmur da yağar ama hakikaten ne varsa alıp götürür. Bütün bunlara karşı direnmiş yüzyıllarca, yani 600-700 yıllık binaların olduğunu biliyorum. Ama burada insan aklı da çok önemli. O binalar bitişik nizamla yapılmış. Aralarından birkaç tanesinin yıkılmasının nedeni de miras. Bizde de olur ya, çok sahipli olduğu anda hiç kimse bakmaz. O 4 yıl sıvanmadığı zaman da araya giren bir yağmur damlası o 500-600 yıllık binanın çökmesine yol açar. Bunu Yemen'de de gördüm. Zaten bizim Siirt'teki binaların büyük bölümü de bu yüzden gitti. Bakmadığımız zaman içindeki çamur bir süre sonra suyla bulaştığında eski haline dönüşüyor. O balçık, çamur o bölgenin çok özgün bir toprağından, kirli bir toprağından yapılıyor. İçine ustaların bildiği oranda kum konuyor. Ama en önemlisi o bölge tarım havzası bir de. Ekilen buğdayın, arpanın sapları kullanılıyor adeta betonda kullanılan çelik gibi. Ve göstergesi ne biliyor musunuz? Sordum ustalara nasıl belli oluyor bunun dayanıklılığı? Güvercin gelirse bu iş sağlamdır diyor. Çünkü güvercinler henüz olgunlaşma aşamasındaki o saman saplarından taneleri topladığı zaman saman yaşıyor demektir. O yaşayan saman en iyi birleştirici, çelik kadar buluşturucu. Ta ki suyla temas etmesin. Bütün bunlar insanoğlunun binlerce yıl önce yapmış olduğu, akılla yapıldığı, bilim adamlarının da 11-12. yüzyılda bunu kağıda döküp eğitimini verdiği mühendislik ve mimari olaylar. Bizim Türkiye'de bakıyoruz işte şu anda sellerle onca binamız gidiyor, afet alanları çıkıyor. En son Düzce'de yaşadık bunu. Yani nehir yatağına ev yapmakta ısrar ediyoruz ve fiziği, mühendisliği hesaplamadan. Ama Yemenli binlerce yıl önce atalarından devraldığı bunu ustalarla, liyakat da var çünkü, devraldığı bu mirası devam ettiriyor. Şu anda bu binalar ne oldu bilmiyorum. Çünkü bir tarafta süregelen savaş, diğer tarafta olup bitenlere dair haberdar olamamak. Habersiziz şu anda. Yemen'de ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Çünkü ne İslam ülkeleri bu işin içinde arabuluculuk yapıp bu savaşı durduruyor, ne de demokrasi havarisi olan gelişmiş ülkeler. Olanca güçleriyle bir tarafın silahlanması için çaba gösteriliyor. Umarım bu savaş bir an önce biter. Bu arada unuttum. Yemen mutfağı da olağanüstü güzel. Dünyada yediğim en lezzetli balık nerede diye sorulsa Yemen'de, Aden'de diyebilirim. Denizi zengin, balığı bol Yemen'de getirilmiş balıklar tandırlarda pişirilip lavaş ekmekle buluştuğunda pişirilme aşamasındayken içine konan baharatlarla muhteşem bir lezzet. Yemen'i özledim. Umarım savaş biter. Şu anda kaderleri savaş olan insanlar barışa ve huzura kavuşur. O açlıkla boğuşan insanlar tıpkı binlerce yıl öncesi gibi bereketin, üretimin bol olduğu Yemen'ine tekrar kavuşur diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.